Komple istiridye var. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Ne kadar ilerlere, derinlere giderseniz o kadar güzel istiridye bulursunuz ama tehlikeli. Üstünde de buz var arkadaşlar. Bakın şu şekilde mantarlarımız. Arkadaşlar balta olsa daha iyi de güzel büyük bir istiridye mantarları. Şu şekilde. Buradan bıçak gitti. Pişirelim de video yapalım veya saç tavada. En aşağı burada bir 3-4 kilo istiridye mantarı var. Rengini vermeye başladı iyice, bakın çok da güzel bir rengi var. Kav mantarı çay arkadaşlar. Şimdi istiridye mantarı pişireceğim için ateşimi de yaktım. Evet, şimdilik bana bu kadar yeter arkadaşlar, bakın. Gayet de güzel. Tel tel de oldular. Şimdi bunları pişirmeye başlayalım bakalım. Arkadaşlar mantarlar bakın suyunu çekti komple. Şimdi ona bir tereyağı atacağım, kavuracağım. Evet arkadaşlar, tekrardan bir video ile daha karşınızdayım. Yine bugün istiridye mantarına gidiyoruz. Yine yükseklere çıkıyoruz. İnşallah bugün de güzel istiridye mantarları buluruz. Şimdi ormanda görüşmekle. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, tekrardan bir yeni video ile daha karşınızdayım. Bugün yine arkadaşlar istiridye mantarı toplamaya gidiyorum. Yanında kav mantarı da toplayacağım. Bununla ilgili de kav mantarı çayı yapacağım size. Nasıl yapılır diye. Ben kav mantarını daha çok arılarımda kullanıyorum. Arıcılık yaptığım için bildiğiniz, belki biliyorsunuzdur, bilmeyenler için söylüyorum. Ve sırtlarında varroa var. Yani bittir. Arıyı sırtlarına yapışıyor. Emiyor arkadaşlar. Hayvanı güçsüz bırakıyor. Burada da bir yabani hayvanın yuvası. Hayvanı güçsüz bırakıyor. Düşürüyor. Şimdi onları toplayacağım. Hem de istiridye mantarı. Hadi bakalım, şimdi ormana doğru gidiyoruz. Ormanlarda gezerken başımıza gelecek tehlikelerden biri de şu tür ağaçlar ve üzerinde kurumuş olan dallar. Allah korusun üstümüze düşebilir. Onun için tehlikeli bir durum. Çok dikkat etmek gerekir. İyice çürümüş, sadece sağındaki ağaç bunu destek oluyor diyor. Şu an ayakta duruyor. Ama yıkılacak yani. Büyük bir ihtimal karlarda falan, rüzgarlarda yıkılır. Onun için gittiğimiz yerlere yine de birine bildirin ki ben şu bölgedeyim diye, başınıza bir şey gelirse sizi oralarda arasınlar. Şu aşağıya doğru gideyim, orada bakın çürümüş kayınlar var. Şu aşağılarda da var. Bir bakalım. Yine bir yıkılmış bir kayın ağacı. Üstünde de güneşe gördüğü yerde bakın kav mantarları, pardon, istiridye mantarları var. Maşallah. Soğukta onlarla yakmış. Böyle bir sağa sola bakayım. Bakın arkadaşlar, gerçekten güzel büyük bir istiridye mantarları.
şekilde. Aynı et gibi duruyorlar burada. Soğukta onları güzel yapmış. Artık tabi istiridye mantarının da zamanı geçtiği için yavaş yavaş içindeki suyu çekip kurumaya başlamışlar. Ama bunları şimdi toplayacağım, keseceğim arkadaşlar. Evet. Hemen şu karşıda da bakın. Yine kuru bir gürgen ağacı ama üstünde kal mantarları var. Şimdi onları bir temizleyip alalım onu. Şöyle mantarımızı kestik. Bakın gayet de güzel. Ama dediğim gibi içindeki su oranı kaybolduğu gibi mantarlar artık kurumaya başlamış. Bakın aynı şekil şuradakiler de. Bunlar biraz daha içinde su barındırıyor. Ne yapacağız? Bunları güzel gene doğrayacağız. Kurutacağız. Bir izleyicimin de dediği gibi gerçekten bunların güzel çorbası, kurusu. Kuruttunuz mu da hakikaten tekrardan bunu hafif bir suyla pişirdiniz mi tekrar aynı yeni bir ağaçtan kesilmiş şekilde toplanmış istiridye gibi oluyor. Hatta kurt falan da yok arkadaşlar. Burada gayet havalar soğuk. Bakın kök kısımlar orada. Seneye buralardan yine mantar çoğalacak zaten. Yıkılmış bir yine sık bir ormana geldim. İnşallah güzel mantarlar bulacağız. Kar da biraz buralarda eridi. Bu sene malum. Yavaş olun yavaş. Kar da yağmadı. Bakın şurada güzel büyük bir kal mantarı gördüm. Onu size bir çekeyim. Biraz da dikeye. Aygıt'ta büyük bir ihtimal fare kokusu aldı. Arkadaşlar bakın şu kal mantarlarına. Üstleri sert bir yapıya sahip olduğu için altları süngerimse altlarından su çeker, üstlerinden mantarlar ıslanmaz. İnşallah bunlardan bugün toplayacağız. Hemen şu aşağıda istiridyeleri gördüm. Şimdi böyle kontrol ede aşağı doğru gidelim. Bugün biraz da aşağılara geldim. Yukarılarda yine dediğim gibi bayağı bir kar var. Yine çürümüş, görmüş olduğunuz gibi köknar ağacı. Giderken de arkadaşlar çünkü sağa sola bakıyorum. Böyle geçerken hemen diyelim bakın şurada bir kuru ağaç var görmüş olduğunuz gibi. Üst tarafında olmuyor ama hemen aşağıki tarafında olur. Aşağıda geçtiniz mi onu fark etmeyebilirsiniz. Gözümde onlarda baka baka gidiyorum. Bakın bunun üstü ağaç kal mantarlarıyla kaplanmış. Bayağı da var. Papatya gibiler. Asıl istiridye mantarı bakın aşağıda. Şimdi birlikte gidiyoruz oraya. Arkadaşlar öyle patır patır her tarafta istiridye inanın bulamıyorum. Çünkü saatlerce yürüyorum. Bir de bayır, dik, sık orman. Yoruluyorum. Yani burada her tarafta da böyle patır patır istiridye yok açıkçası yani. Evet çok güzel. Bakın yine bir el değmemiş ormanlar. Aslında girilmiş ama daha buralara bir bakım girmemiş. İstiridyeyi bakın buldum. Görüyor musunuz? Ama donmuşlar arkadaşlar. Bakın şöyle. Bakalım. Kendinden geçmişler bakın şöyle. Bir koparalım. Hatta çürümüşler bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çürümüş. Bunları
Almayacağım. Aslında alınır mı? Evet alınır ama niye almıyorum? Bakın buz donmuş. Ondan sonra suyunu koy vermiş. Bakın şu şekilde. Nasıl buzluktan çıkarıp da bunu tüketmeye çalışırsanız aynı o şekilde oluyor. Şu şekilde bunları bir koparayım. Şuraları bir temizleyeyim. Senenin mantarları oluşsun. Artık kurtlanmış da bakın arkadaşlar. Şöyle temizliğini yaptık. İnşallah seneye burada mantar olacak. Şu karşıya doğru geçiyorum. Komple yıkılmış ağaçlar var. Onların da üstünde olma olasılığı var. Hemen aşağıdaki ağaca da bakayım. Ayağımın altında yıkılmış kökler var. Üstü de yine ağaç mantarıyla kaplanmış. Bakın şöyle göstereyim. Bunlar da ağaç mantarı ama bir bakayım. Evet arkadaşlar, bunlar hindi kuyruğu mantarı olabilir. Bunlarla da ilgili size video yapacağım. Çok güzel, onun da çayı oluyor. İnşallah onlar da güzel böyle bulursam onlarla da ilgili sizlere video yapacağım. Şimdi şu karşıya doğru geçelim. Arkadaşlar tam şu yukarıda çok güzel bir istiridyeler gördüm ama bayağı bir dik bayır. Videoyu dedim kapatmadan gideyim ama inanın oraya gidene kadar akla karayı seçerim. Çünkü çok dik. Şimdi videoyu orada kapatalım. Bakın orada devam edeceğim. Hemen ağacımız şurada. Gerçekten bayağı bir yoruldum. En aşağı bir 200 yoksa da 150 metre gibi. Bakın o kadar aşağıki yamaçtan geldim buraya. 150 metresi var. Şimdi birlikte gidiyoruz. 20 metre kaldı artık, onu da videoyu kapatmayın, birlikte görelim. Kusura bakmayın. Nefes nefese kaldım. Karda donmuş bir vaziyette. Basınca da ayağım kayıyor. Evet. Bakın. Gerçekten güzel istiridyeler. Evet. Ağacın aşağıdan yukarı doğru istiridye olmuş. Hemen üst tarafa bir çıkayım. Maşallah. Çok güzel. Arkadaşlar şu arka tarafına bakayım ama tarafında yok. Bakın iç tarafında, üstünde çok güzel istiridye var. Renkleri de dediğim gibi artık soğuklar, ayazlar onları yaktı. Renkleri değişti. Arkadaşlar yorum yazanlar var videolarıma. Hangi ağaçlarda yetişiyor diye. Hem bunları hem video yapayım hem de şunların güzelliklerini siz de seyredin. Arkadaşlar genellikle ben kayın ağaçlarında buluyorum. Yani kavak mantarı da deniyor. Gözümde bir yandan şurada arkadaşlar, hemen ağacın tepesinde de, şunun tepesinde de bakın istiridye var. Bir odaklayabilirsek. Bir bakalım odaklayacak mı, biraz zor. Arkadaşlar tam şu üst noktada, tam şurada istiridye var. Konuyu geçti, kusura bakmayın. Kavak mantarı kavakta oluyor arkadaşlar. İstiridyeler söğütte olur. Yani kayın, gürgen, köknar çürümeye yüz tutmuş tüm ağaçlarda oluyor. Ben genellikle kayın bölgesine girdiğim için kayınlarda oluyor. Çünkü kayının çürümeye başladığı süngerimsi bir yapısı var. Mantarının da oluşmasına birebir.
Onu da size burada mantarları çekerken hatırlatayım dedim. Videomu da çok uzatmadan şimdi şunları bir keselim bakalım. Arkadaşlar şimdi sizlere birlikte mantarı keseceğim. Mantar yine donmuş. Bakın çok da güzel. Üstünde de buz var arkadaşlar. Bakın şu şekilde mantarlarımız. Mantarlarımızı ağacımızdan güzel bir kestik, temizledik. Görmüş olduğunuz gibi. Orada da ufak bir tane bıraktım. Her gittiğim yerde bir mantar bırakıyorum. Çünkü bunlar sporla büyüdükleri için, ama bu saatten sonra da mantar gelişimi olmaz. Bakın hemen şöyle de şunu göstereyim arkadaşlar. Çok güzel bir istiridye. Tam yenecek kıvamda olmuş. Bundan olmadı bir közde, bir telde sizlere pişirelim de video yapalım, veya saç tavada. En aşağı burada bir 3-4 kilo istiridye mantarı var. Videolarımda hep belirttiğim gibi arkadaşlar, istiridye en tanımanın bakın şu kolay yolları. Şu görmüş olduğunuz perdeleri kök kısmına doğru geliyor. Bu mevsimde bunlarda arkadaşlar kesinlikle kurt olmaz. Bakın, kurt olsa şuradaki yerlerden bunun içine girer. Güzel ağır da bir mantarlar. Arkadaşlar boşuna da biz karakulak demiyoruz. Bak şu uç kısımlarına doğru siyah oldu mu, bizim burada Akyazı'da biz bunlara karakulak diyoruz. Yine güzel bir mantar topladım. Biraz daha arayalım bakalım. Şu yukarılara doğru çıkacağım şimdi. Haydut. Haydut da kendi kafasına göre geziyor. Yani kocaman bir istiridye mantarı. Tam ızgara olacak mantar bu arkadaşlar. Fil kulağı gibi maşallah. Gayet de güzel. Şöyle. Bakın yaşlı bir mantar olmasına rağmen, büyük bir mantar diyelim, herhangi bir kurt girmemiş. Çünkü buralarda hava soğuk olduğu için kurt girme şansı ben buralarda pek görmedim. Nadir de olsa çıkıyor. Üstü de hala buz. İçi buz kaplı, kar suyunu almış. Aynı derin dondurucuda saklar gibi doğa kendini burada mantarları muhafaza ediyor. Yine bir istiridye. Ayakta bir ağaç ama yine onu belirtmek zorundayım. Ağaç görmüş olduğunuz gibi şuradan bir yaralanmış artık. Bir ağaç mı yıkıldı üstüne? Çok eskiden. Buradan bir yaralı alınca bu sefer ne yapıyor arkadaşlar? İstiridye mantarı da bunun çürüyen bölgelerinde bir parazit gibi oluşuyor. Bakın şurada bir parazit gibi oluşuyor. Ağacın kabuğundan öz suyunu emiyor. Ağacı güçsüz bırakarak yavaş yavaş çürümesine vesile oluyor. Şimdi o mantarları da oradan alayım. Kurumaya başlamış ama biz de kurusunu yaparız. Mantarı aldım. Çok aşırı kurumamış. Fena bir mantar değil. Yine alacağız. Dediğim gibi bunun çorbasını, kurusunu yaparım. Bununla da ilgili video var. Video yapacağım daha doğrusu. İnşallah istiridye mantarı nasıl saklanır. Ben buzdolabında, dondurucuda muhafaza ediyorum. Bununla da ilgili video yapacağım inşallah size. Yine aramaya devam edelim bakalım. Yine güzel istiridyeleri bulduk ama zamanları geçmiş, çürümeye başlamışlar.
kaderine terk edilmişler burada. Bayağı da bir istiridye var. Bakın. Vay be. Kaçırdık. Öldürdük istiridyeleri burada. Bakın arkadaşlar, bunlar tamamen artık çürümüş yani. Bunlar bir işe yarar mı? Yaramaz. Bakayım sadece şu. Evet. Ve şu işe yarar. Şuradaki ama öbürlere tamamen bozulmuşlar. Bakın şu şekilde göstereyim. Kurtlanmaya başlamışlar. Bıçağımla bir onları temizleyeyim bakalım. Hemen onları şöyle keseyim. Çünkü arkadaşlar istiridyeler, bakın görmüş olduğunuz gibi çürümeye başlamışlar. Artık bunları almanın bir anlamı yok. Şöyle temizleyeyim onları. Define burada iyi olmuş. Bu yukarılara boyum yetmeyecek. Haydut'un yanına kadar gitti. Evet, şunu alabilirim. Yenecek bir şekilde. Bakın. Buradan bıçak gitti. Bıçağımız kaydı. Dereye gitti arkadaşlar. Şunu alabiliriz arkadaşlar. Yenecek bir şekilde. Bir de şu üstteki, şu istikamete doğru gidelim bakalım. Az önce şu ağacın gövdesini temizledim istiridyelere. Şimdi bakın tepesinde istiridyeler olmuş, inşallah odaklar. Bakın şunlar istiridye. Ağacın üstünde de var ama oraya. Bakın aynen şu an görünüyor. Bakın hemen şunlar istiridye. Altta da var bakın. Daha kaç metre yukarıda oluşmuş. Ama ağaç çürümeye başlamış. Onun için ağacı sarmış. Şöyle şuralara doğru bir gezelim bakalım. Şu ağaçta da gördük istiridyeleri. Ama bunlar da kendinden geçmiş. Çürümeye başlamışlar. Kesiyorum şu şekilde. Bakın buraya yukarı aynı. Artık şuraya doğru bakın. Ufak ufak pinler çıkmaya başlamış ağacın gövdesine doğru. Ağaç buradan yarayı almış. Yukarı doğru mantarlar büyümeye başlamış. Burada da bir istiridye bulduk. Hatta bunlar kurumuş. Bakın iyice kendinden geçmiş, içinde su dahi kalmamış. Böyle kav mantarının içi gibi olmuş. Süngerimsi bir yapıya dönmüş. Ama çok güzel de mantar kokuyor. Bakın şöyle temizleyeyim. Seneye buradan bunlar tekrardan büyüyecekler. Bu ağacın işi bitmiş arkadaşlar. Devasa bir ağaç da olsa ayakta ama işi bitmiş. Bakın şimdi görmüş olduğunuz gibi buradan karşı taraf gözüküyor. Yani ağaç, mantarlar bunu çürütmeye başlamış. Bakın hemen videomu kapatmadan şuraya aşağıda ineyim. Orada da bir istiridye gördüm ama kurumuşlar. Onu da size bir çekeyim.
Yerlerde buz arkadaşlar. O kadar soğuk ki kar kırılmıyor. Bazen kayıyorum. Yamaçlar ya. Burada da ağaçlar yıkılmış. Bakın. Hemen şurada istiridye burada. Görmüş olduğunuz gibi. Bu ağaç da çürümüş. Artık istiridyeler oluşmaya başlamış burada da. Bakalım şu aşağıda var mı? Buralarda yok. Aynen, onu da bir size çekeyim dedim. Şurada da yine güzel istiridyeler var ama onlar da bayağı bir kendinden geçmiş. Bakın hemen şurada. Bayağı bir istiridye mantarı var orada. Ama maalesef hem yüksektiler hem de çürümeye yüz tutmuş. Uğraşmaya değmez. Bayağı da bir kilometre yaptım arkadaşlar. Sırtımda da bayağı bir mantar var. İnanın biraz yoruldum. Ama buralarda gezmek gerçekten muhteşem. Doğa ayrı bir şey. Ben yıkılmış ama kayın değil arkadaşlar. Gürgen ağaçlarına, pardon köknar ağaçlarına pek bakmıyorum çünkü olmuyor onlarda. Ağaç mantarı, kav falan o tür şeyler oluyor. Ama yine de bir bakayım. Uzaktan bayağı bir mantarlar var ama hepsi kav mantarı. Maşallah. Ağaçta her tarafı kaplamışlar. Bakın şu şekilde. Altı da sünger gibi. Bunun güzel çayı olur. Bunu olmadı bir kesip alayım. Güzel, hoşuma gitti, bunun iyi bir çayı olur. Hemen. Hatta bunu bıçakla değil de arkadaşlar. Bunun içinde çünkü ıslaklığı var, hemen bıçağımın ucuna sürülüyor. Kahverengi bir şey oluyor. Aynı zar gibi. Hoş, onu da yapabiliyorum, temizleyip çıkarabiliyorum ama yanımda satırım var, onunla halledeyim. Yine bir kayın ağacı üstünde. Bakın devasa şekilde kav mantarları var. Uzaktan onları görünce yanaşıyorum çünkü ağaç çürümeye başladığı için, dediğim gibi arka tarafında olmayan ön tarafında olabiliyor. Geziyoruz bakalım. Bunu da güzel gördüm. Onun için alacağım. Arkadaşlar çok serttir. Görünür gibi değil yani. Bakın şimdi şöyle kırdım onu. Evet. Evet. Bakın görmüş olduğunuz altyapısı şu şekilde gözenekli. Süngerimsi bir yapısı var. Arkadaşlar şurada defineyi gördüm. Çok güzel istiridye var. Yamaçlarda gidiyorum. Bayağı dik burası. Yani düşsem kendimi aşağıda derede bulacağım. Hemen şöyle yavaş yavaş hem gideyim. Çok dik. Onun için biraz yavaş gideceğim. Kayıyorum inanın, yürürken dahi. Güzel istiridye var. Size onları bulma anını canlı canlı göstereceğim. Arkadaşlar giderken de her türlü sağa sola bakıyorum. Dediğim gibi ağacın bir tarafında olmazsa bir tarafında oluyor. Buradan da bir ayı inmiş. Çok eski bir iz. Bakın ayak izlerine. Şuradan aşağı gitmiş dere yatağına doğru.
Bakalım. Aynen şuradan doğru gelmiş. İzler burada. Ama süper bir istiridye buldum. Bakın şimdi size bunu canlı canlı göstereceğiz. Arkadaşlar ağacı görüyor musunuz? Komple istiridye var. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Ne kadar ilerlere, derinlere giderseniz o kadar güzel istiridye bulursunuz ama tehlikeli. Yabani hayvanlardan dediğim gibi korkmuyorum. Bugün belki görürüz diye haydutun beeper'ını da açmadım. Fermadü diyor arkadaşlar. Çalıyor. Yabani hayvan görürse çekerim dedim. Çünkü o çaldıkça yabani hayvanlar uzaklaşıyor. Mantarlar çok süper ama nasıl alacağız buna? Bir çatal yapacağım. Yine bayağı ve yüksekteler. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada da güzel kav mantarlar var. Onları da toplarım. Çantam iyice ağırlaştı. Yorulmaya da başladık yani. Şimdi bir çatal yapalım bakalım. İstiridye mantarlarımızı ağaçtan bir çatal yardımıyla topladım. Bakın şöyle de ağacı göstereyim. En yukarıda da bir iki tane bıraktık. Dediğim gibi bu saatten sonra mantar oluşumu çok zor çünkü haftaya kar gösteriyor buraları. Gelip gitmem de zor olacak. Mantarlar da şu şekilde bakın göstereyim. Gayet de güzeller yani. En aşağı burada da bir 3 kiloya yakın mantar var. Evet dediğim gibi yüküm de ağırlaştı. Yavaş yavaş arabaya gideceğim. Bir 3 kilometre gibi bir yolum var. Şurada da kav mantarları var. Onlara da bakacağım. Hoşuma gidenlerden toplayacağım. Çay yapacağım inşallah. Evet. Hem yürüyelim hem de mantar baka baka gidelim. Şurada yıkılmış gürgen ağacı var. Üstüne de bir de kayın düşmüş. İstiridye mantarını gördüm. Hem de şurada da kav mantarları var. Onları da toplayacağım. Bakın. Şu kayın ağacı. Alttaki köknar. Ama pek köknar da olmuyor ama gelmiş. Kayında istiridye oluşmuş ama mantarlar geçmiş. Bakın şu şekilde. Kurumuşlar arkadaşlar. Bir de çürümüşler. Kurtlar da bakın altında zaten düşüyorlar. Bunları tabii ki almayacağım. Şu şekilde. Ama seneye buradan mantarlar çıkacak. Şunu alabilirim. Gayet de güzel doğal kurumuş ama bunu da almayacağım. Şurada üstünde bakın arka tarafında yok. Şurada kav mantarları gördüm bakın. Bu şekilde. Bunlar çok aşırı büyük değil arkadaşlar. Böyle kat kat daha yukarı gidenleri arıyorum. Onlardan aldım. Ama bunlar da şu alttaki bayağı büyük alınır. Bakın bu resmen içine girmiş. Bakalım. Aynı şekilde bu tarafta göremedim. İşte aradığım kav mantarı var arkadaşlar. Bildiğiniz bir ağaç. Hemen şöyle bakın size yapısını göstereceğim. Alttan aynı şu şekilde. Yakınlaştırayım bakın görmüş olduğunuz gibi. Şöyle süngerimsi bir yapısı var alttan. Üstten su geliyor. Şuralardan aşağı damlıyor. Kesinlikle alttan geçmiyor.
Şimdi bunu buradan alacağız. Hem arılarıma dediğim gibi körük yapacağım. Hem de bundan çay yapacağım. Şimdi yavaş yavaş şöyle satırımı getirdim. Çünkü gerçekten bunun buradan alması güç. Bakın. Arkadaşlar balta olsa daha iyi de baltayla evet. Hemen bakın. Mantarımızı oradan aldık. Bakın hemen şu şekilde bir iç yapısı var. Zaten katman katman arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Hemen bir odaklayayım şöyle bakın. En alttaki beyaz çizgi perde gibi oradan ayrılır arkadaşlar. Zaten damarlar yukarı doğru bakın gidiyor. Süngerimsi. Işığa tuttunuz mu onu katman katman ayırdınız mı karşı tarafı görebilirsiniz. Hemen altını da yine odaklayalım. Bakın şu şekilde de altı var. Üstü de bu şekilde. Burada. Kökü de burada kaldı. Evet. Güzel de bir kokusu var şu an. Biraz daha arayalım bakalım. Arkadaşlar şimdi kav mantarı çayı yapacağız. Öncelikle semaverimizi yaktık. Suyun ısınmasını bekliyor. Ondan sonra ben de kav mantarlarını bir doğrayayım bakalım. Şöyle de çekeyim size semaver. Bu şekilde arkadaşlar. Biz şu sarı olan bölgeyi kullanacağız ama dilim dilim doğrayacağız bunu. Ağaç gibi yapısı olduğu için biraz doğraması güçtür arkadaşlar. Değişik bakın şekillerde de olabilir. Şu şekilde oluyor. Altı gözeneklidir. Sünger yapısı vardır. Bakın şu şekilde. Şimdi bunu ufaktan bir doğrayalım. Arkadaşlar ben kendime yetesiye şekilde yapacağım. Gerisini eve getireceğim. Evde kullanacağım inşallah. Ben bunu özellikle arılara körük olarak kullanıyorum. Aynı bu şekilde dilimliyorum. Ondan sonra kurutuyorum. Yaşken kesinlikle yanmaz zaten. Çok güzel bir duman oluyor. Arılarda dediğim gibi bit var, varroa dediğimiz. Asalak arının sırtına yapışıyor. Arının kanını yemiyor arkadaşlar. Bakın aynı şu şekilde kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. İnan keserken bile güçlük çekiyorum. Doğrama tahtası da almadık. Bakın arkadaşlar. Şimdi mantarlarımızı aynı şu şekilde doğradık. Üstünün kabuğunu da alabilirsiniz, yıkayabilirsiniz ama bence yıkamasanız daha iyi olur. Aynı meyvelerin yenilebilir kabuğu gibi ama doğal tabi. Şimdiki elmalara falan dışını parafinle yapıyorlar. Yenilmese de sıkıntı. Bu şekilde bakın doğradık arkadaşlar. Bu şekilde katman katman da ayrılır bunlar. Bakın görüyor musunuz? Bunlar en alt kısmıdır. Şunu büyük bir boy kesseydik arkadaşlar dışarıdan bakın ayrılıyor. Hatta gözenekli bir yapısı vardır. Ne kadar odaklar mı kamera? Bakın odakladı. Delik delikler arkadaşlar. Bundan suyu koyun aynı bir filtre gibi karşıdan çıkar. Evet. Şimdi bu bana yeter arkadaşlar. Mantarımızı camda demliyoruz. Kesinlikle metal kullanmıyoruz. Cam olması lazım. Suyumuz da kaynadı. Şimdi bir demleyelim bakalım. Suyumuz güzel gene kaynadıktan sonra bakın şöyle az bir tutam yetiyor. Açalım suyu. Arkadaşlar ufaktan da bir şey yapabilirsiniz, yıkayabilirsiniz ama ben gerçekten böyle şehirden uzak bir yerde olduğu için mantarları yıkamak bile kav mantarlarını gerek duymuyorum. Bakın. Şimdi mantarımızı bakın şu şekilde doldurduk. Böyle de biraz çalkaladık. İsterseniz bunun suyunu bir dökebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra şuraya koyuyoruz. Kapağını da kapatıyoruz zaten. Bakın alttan gördüğünüz gibi onu kaynatacaktır. Rengi değişecek.
Arkadaşlar çayım orada demlenirken ben de istiridye mantarlarımı doğrayayım. Şöyle kendime bir pişirimlik yine dediğim gibi bir mantar yapayım. Ekmek tahtasını da unuttuk. Geçen ağaçtan tahta yaptıydık. Neyse şu plastiği kullanacağız inşallah. Şimdi şöyle şurayı bir keseyim. Burası biraz kalın oluyor. Burayı kullanmıyorum arkadaşlar. Bakın herhangi bir kurt falan da yok yani. Çok da güzel mantarlar. Uzun uzun keseceğim arkadaşlar. Böyle çubuk makarna gibi hoşuma gidiyor. Yemek istiridyeleri hem ince hem uzun uzun. Bakın şu şekilde. Bakın şöyle ince uzun. Tel tel arkadaşlar. Bakın aynı kaşar peyniri gibi. Çok çabuk da pişiyor yani. Hemen şöyle göstereyim. Dediğim gibi şunu bir ortadan bölelim. Çok da uzun yapmayalım. Karar size kalmış arkadaşlar. İstediğiniz şekilde mantarı pişirebilirsiniz. Bakın gayet de güzeller. Arkadaşlar mantar da topluyoruz da hava da soğuk aşağılara iniyor. Orada onu pişirmemin mümkünatı yok. Çünkü bayağı bir soğuk var. Burada bile şu an eksilerde bir hava. Ama bu mantarın tadı da burada pişirip yemekle oluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şunları bir ayıralım. Çünkü şurada bakın ağacın kabukları var. Bu şekilde bir ayırayım onları. Hatta şöyle yapalım. Dip kısımlarından şöyle şu kök kısmı hatta arkadaşlar. Bunu atacağız. Neyse kendimize dediğim gibi şu şeyi atıyorum şuradan. Kalın yere. İnceleri şu şekilde doğruyorum. Şu anda güzel de bir rüzgar esiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir pişirimlik bir mantar yapalım bakalım. Şunu da keselim. Haydut da acıktı. Geldi. Dur oğlum şimdi seni de yedireceğim. Acele etme. Bıçakta satırımız da biraz keskin. Elimizi de kesebiliriz. Allah korusun. Arkadaşlar bıçaklarımız da kardeşim satışını yapıyor. Eğer almak isterseniz sayfanın sonunda Instagram adresini bırakırım. Güvenli bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. Her türlü kendisinde kamp bıçakları, av bıçakları hepsi mevcut. Kurban kesim bıçakları, satırlar, şef bıçakları, aklınıza ne gelebiliyorsa çelikleri de sağlamdır arkadaşlar. Ben bayağı kendisinden bir bıçak aldım. Çok da memnunum. Hatta şurayı bakın görmüş olduğunuz gibi elimin üstünde. Bakın şu tarafta kıl yok arkadaşlar. Şuralarda. Bıçağı test yapacağım diye. Bu taraflarda bakın var. Jilet gibi de kesiyorlar yani öyle söyleyebilirim. Buradan da Süleyman'ın reklamını yaptım yani. Karadayı Knefe. Haydut da mantarları yiyor. Oğlum acıktın mı? Şimdi Haydut'un da yanımda yemeği var. Şimdi vereyim onu da. Hemen vermiyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar çok güzel oldular. Maşallah.
Şunu da doğrayalım bari. Ondan sonra kalın yerini yine atayım. Bakın şöyle etli olduğu için insanın ağzına kıyır kıyır geliyor ama ince doğradınız mı pişiyor, hiçbir sıkıntı yok. Ekmek tahtasını da dediğim gibi unuttuk. Bakın mis gibi de doğrandılar. Evet. Şimdilik bana bu kadar yeter arkadaşlar. Bakın. Gayet de güzel. Tel tel de oldular. Şimdi bunları pişirmeye başlayalım bakalım. Şimdi istiridye mantarı pişireceğim için ateşimi de yaktım. Şimdi istiridyelerimizi koyduk. Yavaş yavaş sularını koyvermeye başladı. Çayımız da bakın burada rengini vermeye başladı iyice. Bakın çok da güzel bir rengi var. Kal mantarı çay arkadaşlar. Normalde sobanın üstünde hani bir ateşte olsa kaynasa çok daha güzel kıpkırmızı bir kanı olur. Ama burada da şu an gayet de güzel. İstiridyelerimiz de bakın yavaş yavaş suyunu koyuverdi. Bayağı da bir sulandı. Hiç su koymuyorsun arkadaşlar. Kendi komple sulanıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Julian suyunu kestik. Şimdi bir kaynasın bakalım suyunu. Koyverdikten sonra hafif de yağ kavuracağım. Bunu arkadaşlar bugün soğan falan, biber herhangi bir şey yapmayacağım. Bugün de böyle yiyeceğiz bakalım. Haydut. Şu olay eşek seni. Haydut da 3 yaşında arkadaşlar. Her tarafa gittim onunla. Gitmediğimiz yer kalmadı. Arkadaşlar mantarlar bakın suyunu çekti komple. Şimdi ona bir tereyağı atacağım, kavuracağım. Yemeğe hazır. Akşam doldu, saat 6'ya geldi. Evet. Çayımız da tamam. Yani şu tereyağı da atınca şundan şu çıkan güzel bir koku var ya arkadaşlar. İnanın var ya, her şeye değer. Evet, mantarımız oldu. Şimdi alalım bakalım. Maşallah. Çok da güzel. Mantarımızı bakın aldık. Çok da güzel pişti. Şimdi kal mantarı çayımızı da döküyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İnşallah farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.